Ve şimdi birazdan hazırlanıp dışarı çıkıyoruz. Kafa dinlemek isteyen gelsin buraya bence. Burası şehirlere göre çok farklı bir yer yani. Bir yeri gezmek sadece oraya gidip fotoğraf çekilmekten ibaret değil arkadaşlar. Oraya gidip orada kalmak, oradaki insanlarla bağ kurmak ve oranın da geçmişteki izlerini okumakla ilgili. Huzur var burada yani. Korna sesi yok, ne bileyim gürültü yok. Oranın derinlerine inerseniz, acılarına, sevinçlerine şahit olursanız asıl orada yaşadığınız şey sizi değiştirmeye başlar. İşte gezgin olmak da böyle bir şey bence. Ağlayan mağara var. Kayanın içinde sürekli su akıyor, damlıyor mağara. Her nehir bir hikaye taşır ama bu gördüğünüz Dicle Nehri bir halkın hafızasını taşıyordu. Ta ki o hafıza sular altında kalana kadar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Nuray Yılmaz. Şu anda Türkiye'yi tek başıma geziyorum ve gezdiğim yerleri sizlerle YouTube kanalımda buluşturuyorum. Biz de varız oraya. Tamam 3 kişiyim ben. Bu ne? Hacı. Şimdi Hasankeyf'e doğru geldik arkadaşlar. Normalde Batman'daydım ama oradaki dolmuşlarla Hasankeyf'e doğru geçiş yaptım. Ben aslında mı bakmadım? Dilerseniz tek kişilik bir odada bu şekilde konaklayabilir. Ayrıca balkondan şöyle karşı taraftan bir manzara da seyredebiliyorsunuz. Ben artık hazırlanıyorum. Güzel, tatlı bir oteldi. Yani gelip burayı tercih edebilirsiniz sizler de. Ben gezerim öyle. Ben de geziyorum önce. Onat'ı gezdim. İyi Türkiye, yapmışsın. Türkiye şeyine çıktım. Erciyes'e ikinci ta teleferiye kadar. Onun arkasında bir şey daha var şehir. Böyle çıkıyorsun. 2 günlüğüne geldim. Aslında 2 günde değil. Günü birlikte niyetim. Sonra dedim Kimine geleyim geldiniz kalayım. buraya? Tek geldim önce. Ben tek geziyorum. Otel Otelde fiyatları nasıl? kalıyorum. Otel fiyatları kaç para kızım? Ben buralıyım da bilmiyorum fiyatını. Bilirsiniz şu bak yukarı taraflarda zaten akşam hepsi aydınlatma oluyor. Dere boyu. Komple aydınlatma oluyor. Yukarı tarafta fotoğraf çekinebilirsiniz. Akşam güzel manzara var. Tamam. Teşekkürler. Deriz karşıya zaten akşam gidemezsin ama karşı tarafları da güzel manzara var. Akşam üstünden gittiniz mi oraya gidersiniz. O minareleri çekersiniz. O tarihi eserleri çekersiniz. Bu sol tarafta hamam var. Tuklu hamamı orayı çekersiniz. Ondan sonra derseniz tekne turu yaparız. Tekne turu yaptığınız zaman zaten karşı kıyıdan geçiliyor. Yakından fotoğraf, video çekersiniz kendi. Tamam. Teşekkür ederim. Ben şimdi bugün biraz böyle vakit geçirmek için buraya geldim. Yarın size burayı detaylı bir şekilde anlatacağım. Yeni Hasankeyf. Zaten şu an önünde bulduğumuz Zeynep Türbesi burası. Karşıda müzemiz var. Üç gözlü müze, yani iki katlı müzemiz var, gezebiliyorsunuz. Bütün günümüzde çanak, çömlek, sikke, ne varsa sergileniyor. Ayrıca Diyarbakır Mardin'de bas parçaları götürülmüş. Onu gezebiliyorsunuz. Çarşımız belki görünüz az önce yukarıda geldiğinizde Sundurmalı Sarıyer orada ileride. Çarşımız. Aşağıda limanımız var, burası bu kadar. Hasankeyf, niye Hasankeyf olarak ama. Normalde biz gönül rehberlik yapıyoruz kendim hani. Birbirine bir yere gezmek daha güzel oluyor. Yani Şimdi buraya gelen turistleri siz karşılıyorsunuz o Genelde biz zaman. karşılıyoruz. Hani ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Gönüllü yapıyorum. Siz genelde misafirlere bilgi veriyoruz, tanıtıyoruz. Aslında ben hani bu işi de severek yapıyorum mesleği. Böyle çok kişi nadir yani insanlar bu işi yapar. Köy yolundan mesela ortalama tam burada tanışıyoruz. Zamanları varsa köy yolundan gidiyoruz. 20 dakikalık bir yol sürüyor. Mesela kaleyi gezmek de ortalama 1,5 saat. Hani 1-2 saatinizi alıyor. Kaleden de şöyle karşıya ışıkların olduğu yer çekin. Bak şu karşı taraf. Mesela orası Hasankeyf Kalesi. Küçük saray, büyük saray, ulu Ha, kalenin olduğu yer karşı taraf yani. Oraya tekneyle mi geçiriyorsunuz? Bayrağımızı görüyor musunuz? Bak bayrak hafif dalga Evet geliyor. gördüm. Mesela orası Hasankeyf Kalesi. Orada şu an eski Hasankeyf gezebilecek tek yer kale kaldı. Hasankeyf Kalesi Türkiye'deki en büyük kalemizdir.
Yerimizin ismi Titanic 2. Bu hikayesi Antalya'dan götürüldü bu. Antalya'da Alanya'dan götürüldü bu 2,5 sene önce. Şimdi kenarda bakınca buna bir özel madde kullanılıyor biliyor musunuz? Ahşap tatlısı gitmiyor. Tatlısı gitmediği için ne yaptılar? Mesela kenarda battı. Bunu çıkarıp oraya koydular. Aslında pert oldu. Hani gençler parçalarını falan çaldılar, şey yaptılar. Bakarsın bağ olur, bakmasan dağ olur. Hani biz tiyatrosumuzu kullanıyoruz. Bunlar boşuna kullanılmış. Evlerimizi nasıl buldunuz? Buradaki evler. Bunlar burada baktığınızda güzel gibi gözüküyor. Güzellik aşk etmiyor. Mesela burada mutludayız. Zaten Siyamaz'dan da belli oluyor. 3+1 tek tip evler. İlk geldiğimiz sene bunlarla başımız belaya girmişti. Evden çıkan zaten yine evi bulamıyor. Nasıl karıştırıyorlar. Çok fazla tur otobüsleri görüyorum karşıda. Turla gezmeyi gerçekten sevmiyorum. Yani daha önce birkaç kez denedim ama çok fazla sevmiyorum. O yüzden mutluyum tek başıma olduğum için şu anda. Ve size de birlikte bugün yeni Hasankeyf'in içinde geziye çıkarıyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam bu videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'yi tek başıma geziyorum. Geçen sefer İç Anadolu'dayken şu anda Güneydoğu'ya inmiş bulundum. Tabii ki hayatın getirdiği olaylar, durumlar da biraz buna sebep oluyor. Sağlık olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O halde yeni videoya hoş geldiniz. Hemen aşağıda beğen butonuna lütfen basmayı da, yorumlarınızı da eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi size biraz bu kaldığım yeri de göstereyim. Yani bütün Hasankeyf'i şu anda bulunduğum bu damdan görebiliyorsunuz belki de. Bu arada gerçekten özellikle kaldığım oteller ve hosteller olsun, bir yerin damı olması benim için çok güzel bir avantaj oluyor yani. Şu an bu zaten doğuda da bu kültür olduğu için yani gittiğiniz birçok yerde işte çok fazla işte çatıya çıkıp, dama çıkıp etrafı seyredebiliyorsunuz. Şimdi hemen size ne göstereceğim. Bakın Hasankeyf'te ne oluyor? Daha doğrusu yeni Hasankeyf şu an nasıl, ne durumda? Turistik bir yer mi, kalabalık mı diyecek olursanız hemen kamerayı sizin için şu karşı tarafa bir çevirmek istiyorum. Tur otobüsleri büyük olasılıkla. Ciddi bir kalabalık var. Bence şuradan daha çok büyüteyim. Yani ben şu anda ilçeyi az çok buradan çıktığımda tespit edebiliyorum tabii ki. Şu anda ben sizlere bu videoda yeni Hasankeyf hakkındaki gözlemlerimi anlatacağım. Ben daha önce Hasankeyf'i görmedim. Görmediğim için de çok üzgünüm. Ama yeni haliyle durumlar nasıl ve buradaki insanlar ne hissediyor? Açıkçası bunu merak ettim. Ve bunun sonucunda gerçekten çok üzüldüm. Yani kalbimdeki hüznü ve acıyı ve onların aynı şekilde yaşadığı acıyı düşünemiyorum bile, kıyaslayamıyorum. Çünkü burası gerçekten eskiden çok güzel bir yermiş. Fakat şu anki haliyle burada yaşayan insanlar bile buraya ait hissetmiyorlar kendini. Şimdi hepimizin hatıraları var büyüdüğü yerde, yaşadığı yerde. Şu anda onlar için bu hatıraların olmayışı tabii ki gerçekten üzücü bir durum. Yani hiçbiri şu an belki de artık yeni halini görmek istemediği için buraya gelmemiş bile olabilir. Ancak biz şu anda turistik olarak geliyoruz. Özellikle burada kalmayı tercih etmemin sebebi şu an arkamda yer alan ve özellikle nehir tarafına bakan bu bölüm. Şöyle bir manzarası var açıkçası. Karşıyı görebiliyorsunuz. Burada bir spor merkezi var şu anda görebildiğim. Karşıda hastanesi var. Yani ilçenin şu an dokusu, mimari yapısı da bu şekilde. Karşıya bile baktığınızda hani belki de doğal bir görüntü verilmeye çalışılmış ama yani buradaki tarihi yapı bile zaten buraya taşınarak geldiği için hani eski bir ev, yerleşim yeri de burada göremiyorsunuz. Hindi'den beni kurtaran da Adem olmuştu. Şu an Adem'le yine karşılaştık. Ne güzel ki burada bir arkadaşa daha denk geldim. Yani bugün öğleden sonra onunla biraz gezeceğiz. Yani aslında ne zaman doğuya gelsem hiç tek kalmıyorum bu arada. Bunu itiraf edebilirim. Güzel arkadaşlıklar kurabiliyorum ve bu yüzden belki de burayı daha çok seviyorum. Çünkü biliyorsunuz belki beni Instagram Hayat Bu İşte üzerinden takip edenler varsa
paylaşımlarım çoğu bu taraflardandır. Çünkü sürekli yolum buraya bir çıkıyor gerçekten. Hasankeyf şu karşı taraf. Tam oranın tarihini anlatıyorsun, gezdiğini anlatıyorsun ama etrafı nasıl diye şöyle bir baktığımızda bakın etraftaki evlerde bu şekilde. Yani tek katlı yapılar var. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Evet bak hemen böyle girişte zaten hediyelik eşya satan, özellikle Hasankeyf'e dair hatıra eşya alabileceğiniz, magnetler alabileceğiniz bir yer var. Binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Hasankeyf, Mezopotamya'nın kalbinde medeniyetlerin adımlarını taşıyan kadim bir şehir. Dicle Nehri'nin serin suları bazen hüzünlü bir şarkı gibi yüzyılların hikayelerini kıyılarına vurmaya devam ediyor. Bu topraklarda mağara yaşamından saray ihtişamına kadar insanlık tarihinin en uzun yolculuklarından biri yaşandı. Rivayete göre Hasankeyf'te her eve bir mağara, her mağaraya da bir hikaye düşerdi. Bir zamanlar ticaret kervanlarının uğrak noktası olan şehir, İpek yolunun önemli duraklarından biriydi. Şu anda bu hemen yanı başımda gördüğünüz türbenin ismi Zeynel Bey Türbesi olarak geçiyor. Hasankeyf'te en çok gördüğümüz ve en çok bilinen yapılardan bir tanesi bu sanırım. Yani hepimiz sosyal medyadaki fotoğraflardan ve videolardan aslında burayı tanıyoruz. Bu anıt mezar Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından Otlukbeli Savaşı'nda ölen oğlu Zeynel Bey için inşa ettirilmiş. Gövdesi firuze ve lacivert sırlarla kaplı tuğlalarla, mozaik çini desenlerle süslenmiş. Bu türbede Hasankeyf içerisinde taşınan yapılardan bir tanesiymiş. Ve özellikle şu anda türbeye baktığınız zaman silindirik bir yapısı var. Peki Hasankeyf'e nasıl gelebilirsiniz? Şu anda bulunduğum yere ulaşmak o kadar zor değil. Eğer Mardin, Batman veya Diyarbakır ilçelerinden bir tanesindeyseniz buraya dolmuşlarla, minibüslerle gün içerisinde gelebiliyorsunuz. Ve tabii ki Hasankeyf'e geldim, gördüm, 2 saat gezip gideyim diye düşünmeyin. Burada insanlarla sohbet etmek, bununla birlikte bir gün vakit geçirmek çok güzel olacaktır. Ve kesinlikle şunu söyleyebilirim. Sadece dün geldim ve akşam burayı gün batımını izlemeye geldim. Güneş çok güzel doğuyor ve çok güzel batıyor burada. Yani ben böyle doğa manzaralarını aşırı seviyorum. Gökyüzü çok güzeldi. Ve bu türbenin etrafında oturup gökyüzünü izlediğimde bana o sonsuzluk hissini, seyahat edebilmenin verdiği o zevki çok net bir şekilde hissettirdi. Ve az önce arkamda duyduğunuz gibi Hasankeyf içerisinde tabii ki tekne turları da yapabiliyorsunuz. Özellikle gün doğumu ve gün batımı bu tekne turları oluyor. Yani sabah saat 10'da ve akşam 4-5 gibi olabilir. Buraya gelmişken bakın etrafında zaten bol bol görebiliyoruz. Hediyelik eşya satan. Şu anda 3. Hasankeyf'tesiniz. Burası 3. Hasankeyf. Şöyle ilk Hasankeyf 1970'e kadar yaşamın olduğu yer. 7000'e yakın mağara bulunmakta. 3+1, 4+1 dubleks, tripleks mağaralar. 1970'ten sonra tabii ikincisine geçildi. 2018'den önce gelmiş olsaydınız bu manzarayla karşılaşırdınız. Ama şu anda tamamıyla sular altında. Tabii işte sular altında kalmadan önce buraya birkaç eserimiz taşındı. İlk olarak yanı başımızda bulunan Zeynel Bey Türbesi taşındı. Şöyle türbenin eski yeri. Taşınma şekli ise bu şekilde. 2 kilometrelik mesafeyi 8 saatte geldik tek parça halinde. 150 tekerlekli bir araç ile. Taşınmadan önce içerisinde bir kazı yapıldı. Yaklaşık 7-8 metrelik. İçerisinde sandukası bulunduğu mezar odası ama içi boştu. Anıt amaçlı yapıldığı söyleniyor. Şöyle hemen ardından 2 minare taşındı. Minarelerimiz de karşı tarafta kalıyor. Tabii minareler yapboz şeklinde taşıyor. Yapboz şeklinde numaralandırıldı. Eski yerinde sökülüp burada tekrardan birleştirildi. Hemen ardından İmam Abdullah Türbesi taşındı. İmam Abdullah Türbesi de hemen şurada kalıyor karşı tarafta. Mezarı içerisinde bulunuyor. Kendisi Peygamber Efendimizin kuzeni Cafer-i Tayyar'ın oğlu. Şöyle Zeynel Bey Türbesi'nin eski yeri ve etrafında bulunan yapılar. Şu anda türbenin etrafında da bulunan yapılar ama şu anda bulunan yapıların hepsi orijinal değil. 2018'den sonra ise aynı yerden çekilmiş bir fotoğraf bulunmakta bu şekilde. Bu 2018'den önceki hali. Çok Bu fark da var. 2018'den önceki hali. Şimdi ben bu alandaki görevimi birazcık tamamladım. Artık diğer tarafa doğru geçiyorum. Sanırım orası merdivenlerin olduğu taraf. Yani gördüğünüz yerde Hasankeyf'in kafeler sokağı. Yani hediyelik eşya alabileceğiniz, aynı zamanda oturup kahve içebileceğiniz
Kafeler var, dükkanlar var. Akşam daha keyifliydi. Buraya özgü bir motifiniz var mı? Yani şunlar bizim yöre kilimlerimiz. Bu Mezopotamya'nın sembollerinden biri. Toz kuşu. Etrafta kamelyalar var. Yani bazı kişiler piknik yapıyor, görebiliyorsunuz. Şimdi diğer merdivenlerin olduğu yere gidiyoruz. Bu alan içerisinde binlerce yıldır çok eski mağaralar var. Bu mağaralarda yaşam da varmış. Hatta bu mağaralar kimi zaman konut, kimi zaman ibadet, depo, sosyal alanlar olarak da kullanılıyormuş. Tabii şu anda günümüzde birçok yine yer hem kullanılmamakta hem de sular altında kalmış. Bu hamamın yanı başındayım. Karşı tarafta da minareleri görebiliyoruz. Yani bu minareler de sonradan taşınmış. Sanıyorum bu meşhur merdivenlerin olduğu o yere geldik. Yani çık çık bitmeyen. Ve karşıda da yine nehri görebiliyorsunuz. Hemen şu an bulunduğum bu yerde bu uzun merdivenlerden geçerek o taşınan diğer yapıları görmeye gidiyorum. Ve ayrıca şöyle arka planda bir kafe var. Yani yolun diğer ucunda da Hasankeyf Müzesi var. Şimdi müzenin içini gezmeye gideceğiz arkadaşlar birlikte. Bir kısmı orada. Yine böyle özellikle yarım kalan eksik parçalar kendi rengindeki taşlarla tamamlanılmaya çalışılmış. Şuradan girerek sanırım müze giriş yapacağım. Nefessiz kaldım birazcık. Peki Hasankeyf'e geldin. Şimdi sıra Hasankeyf Müzesi'ni geziyoruz. Ama az önce aldığım uyarıya göre çok fazla videoları, görüntüleri burada paylaşamayacağım. Çünkü telif hakkı atabiliyorlarmış. Müze içerisinde tabii günümüzde şu an belki de getirilmemiş, en azından bütünlüğünü koruyamamış yapıların sergilendiğini, burada bazı parçaları yine görebiliyorsunuz. Hemen alan içinde yine Koç Camii, burada Kızlar Camii var. Zaviye var, Artuklu Hamamı, az önce girdiğimiz yer bu hamamın olduğu yer. Zeynel Bey Türbesi burası, şurası da Eli Rızık Camisi. Çünkü Hasankeyf'in bulunduğu yer çok eski bir yerleşim alanı olduğu için yani buradaki çağlar öncesine ait bilgiyi de müze içerisinde görüp en azından buraya ait bilgi edinebiliyorsunuz. Hemen bu müzenin girişinde neler var ben size kısaca özetleyeceğim. Anadolu'nun oluşumundan başlayıp jeomorfolojik şekilleri aslında burası anlatıyor. Ve işte Hasankeyf ve çevresinin Paleolitik çağ dönemindeki sahnelerine şahit oluyoruz bu müze içerisinde. Dicle balıklarında da inci balığı, lekeli siraz balığıymış bunun ismi. Bu havuz balığı, karagöz balığı ve Dicle kedi balığı. Bu balıklar varmış. Bu da Artuklu Köşkü'ymüş. Karşıdan göstereyim size de. Aşağıda oturulacak yerler var. Çok da fazla araba var. Artık şurada biraz oturmak istiyorum. Biraz manzara seyredeyim. Seninle sohbet etmeye geliyordum. Gel buyur, hoş geldin. Abi senin yanına geliyordum, hoş bulduk. Kafa dinlemek isteyen gelsin buraya bence. Burası şehirlere göre çok farklı bir yer yani. Huzur var burada yani. Korna sesi yok, ne bileyim gürültü yok. Tam kafa dinlenecek manzaraya karşı, bu manzaraya karşı. Bir de şöyle manzarayı gösteriyorum size. Aynen. Yani bir de semaverde çayın olacak, közde çay. Hafta sonları buraya geliyoruz. Yani çalıştığımız için hafta sonları ya da işten çıktığımızda, fırsat bulduğumuzda geliyoruz buraya. Misafirlerimiz geliyor. Onlarla işte yemek yapıyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, dinleniyoruz burada işte. Böyle zaman geçiriyoruz işte. Peki şu anda burada ne yapıyorsunuz? Şimdi ben bu alanı da biraz tanıtmak istiyorum insanlara. Burada ne yapıyorsunuz? Şurada hafta sonları Hafta sonu nasıl bilgi verirsin açık bize? hava sineması var burada. Canlı müzik var. Tabii onlar bizi arıyor, biz de onlara göre söylüyoruz gelin gelmeyin. Yani hava şartlarına göre bazen yağmurlu olabilir.
hava şartları iyiyse geliyorlar böyle. Kaç kişilik oluyor mesela canlı sinemanın olduğu yer? 40 kişi, 50 kişi, 35 kişi. Oo, nefis. Evet, aynen ona göre. Her gelen burayı tanıtıyoruz zaten. Biz tanıtıyoruz. Onlar da arkadaşlarına tavsiye ediyor. Bu şekil burası, yani burada festivaller de zaten oluyor. Hasankeyf zaten tanınan bir yer. Her sene festivaller oluyor buraya. Konser oluyor. Karşı tarafta limandır, karşı tarafı. Bakın size yaklaştırıyorum arkadaşlar. Karşı Tam tarafta karşı tarafı tekne turları var sürekli kaleye doğru. Kalenin de asfaltı yapıldı artık, araçlar. Daha önce asfalt bozuktu. Araçlar gidemiyor. Şu anda bu asfalt kaleye gidiyor. Böyle bizim Hasankeyf Kalesi'ne gidiyor. Bütün araçlar gidebiliyor. Yol yeni yapıldı. ben de işte Hasankeyf'e bir gün geldim diyorum ama burada bir kere burayı tattıktan sonra, bir kere burada vakit geçirdikten sonra insan tabii sadece anı yaşamak istiyor. Hiçbir şey düşünmek istemiyor. Şu an etrafı görebiliyorsunuz. Çok güzel bir manzara var. İnanılmaz huzurlu. Bu arada bir karşıdaki abi de namaz kılıyor böyle. Şimdi karşıda Hasankeyf'i görüyoruz. Bu tarafta kalenin olduğu taraf. Az önce abinin dediği yer. Ve şu anda Seyri Kafe'deyiz. Eski Hasankeyf buradaydı. Suyun altında kaldı. Suyun altında şu an. Yani şu gösterdiğin yer. Sonrası evet tam suyun altında. Bak bir evde yıkmadılar onu. O ev görünüyor. Su çekildiği için o ev ortaya çıktı. Karşıda bir ev var. Evler burası biraz derindir orası yani. Çukurdu. Hasankeyf çukurdaydı. Yol böyle gidiyordu. Şu aşağıdan Mardin'e doğru yol öyle gidiyordu. Suyun altında kaldı. Yol değişti tabii şimdi. Diğer tarafa bağlandı yol. Artık buradan bir yere gidilmiyor. Kaleye gidebiliyorsun. Ve o kaleden yukarıya doğru köylere ve köylerden geri bile çıkabiliyorsun. Köyler içinden geçebiliyorsun. Bir de şuradan gidebiliyorsun. Köyler içinden de yol gidiyor. Gezmek isteyen köylerin içinden de gidebilirsin. Dedim, yolumu değiştireyim köylerin içinden hem köyleri göreyim hem gideyim Mardin'e mesela. O şekilde gidebilir. Şu çukurda da şey var, ağlayan mağara var. Kayanın içinden sürekli su akıyor, damlıyor mağara. Su damlıyor oradan. Yol da oraya da gidiyor. Yani oraya da yazın orası buz gibidir. Yani karpuz atsan karpuz çatlar orada, o kadar ki soğuk bir su. Şu Kral Kızı'nın yeri var şu ileride. Şelale var orada bak, yeşil alanda. Gezilecek yerler var. Hasankeyf'te çok var. Oradan eskiden o mağaraların içinde su kaleye öyle gidiyordu. Kaynak suyu hala devam ediyor. Şimdi kaynak suyun az geliyor oraya, diğerini kaleye taşımışlar o suyu. Orada değerlendiriyorlar o suyu. O su da şuradan geliyordu, şu yeri var, oluk böyle yer var. Oradan kaleye gidiyordu. Eskiden kalede yaşayanlar o suyu kullanıyordu. İçmek için işte. Yolunuz düşerse sadece bakın karşı taraftaki tarihi yapı yok. Buranın bir de akşamını tadın. Buranın bir de gün batımını izleyin. Şu anda gün batımı yok maalesef. Bulutlardan dolayı hava kararmış durumda ama inanılmaz bir manzara var. Ve birazdan götüreceğim zaten. Akşam bugün kalabilirsem size orayı da göstermeye çalışacağım. Şahane bir açık hava sinemasıyla böyle bir anın keyfini çıkarıyoruz. Peki teşekkür ediyorum tekrardan. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Ve şimdi Hasankeyf'in narını da yiyoruz şöyle. Dolu dolu bir nar var elimde. Kıpkırmızı ve kocaman. Eski Hasankeyf'teyiz. Yeni Hasankeyf karşısı. Eski Hasankeyf şu an arkamızda bulunduğu yer. Tam göl tarafı. Fıstık bahçesindeyiz. Arkadaşlarla birlikte. Bu saç kavurma, saç tava. Bu benim spesiyelim. Ve akşam açık hava sinemasına hazırlanıyorsunuz size. Sineması var. Bu sofranın misafiriyim arkadaşlar. Tabii ki. Hasankeyf'e gelirseniz burada fırsatınız olursa, imkanınız olursa ve bir akşamda müsait olursanız böyle güzel bir manzara eşliğinde açık hava sinemasının tadında çıkarabilirsiniz. Bu arada bakın buraya gelmişken tabii şu an bir hazırlık aşaması. Burada taht deniyor buna. Biliyorsunuz doğudaki en güzel ve hepimizin böyle dikkatini çektiği. Hani bizim biraz daha kültürel olarak dışarıda kaldığımız bir yapı. Bizim İç Anadolu'da tabii yine sıcak var ama taht kültürü tabii ki çok yok. Batmanlıyım. Yaklaşık böyle bir 10 yıl öncesinden Mardin'de Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı. Orada bu şekilde yüksek lisans yaparak atandık. Yaklaşık böyle bir 10 yıldır aktif olarak öğretmenim. Batman'da görev yapıyorum. Ve tamamıyla derslerim bu şekilde Kürtçe ve Kürt edebiyatıyla ve Kürtçe kültürü üzerinedir. Tabii ki bu coğrafya çok dilli bir coğrafya.
gerek yani nasıl ki bir ağaç susuz bir şekilde yeşeremezse insanlar da bu şekilde birinden bir şekilde kopmaması gerektiğini dile getiririm. Ya bir Kürt ferdi olarak şimdi maalesef biz ana dilden Kürtçe konuştuğumuz için sokak dilimiz, ana dilimiz, ev dilimiz Kürtçe diye. İlk okula böyle başladığımız vakit çok zorluklarla karşılaştık. Örneğin mesela ilk defa öğretmenin ne olduğunu veya okulun ne olduğunu orada öğrenmiştik. Ve bizler için en büyük zorluk derecesi ise öğretmenim tuvalete gidebilir miyim demesiydi. Tabi onu bir şekilde zorluklarla dile getiriyordu. Ama bugün tabii ki çok dilli bir süreç içerisinde, barış sürecinin de geldiği bir dönem içerisindeyiz. Yağmur yağmaya başladı şu anda. Hem biraz yağmurun tadını çıkaralım. Kaleyi çok teşekkür etti ya. Romanlar, Artuklular, Sümerliler, Moğollar geldi. Kanal etti burayı. Şimdi şey gideceğiz sana. Tam orta kısmı göstereceğim ben orada. Orası çok güzel. Ve kalabalık. Yani insanlar büyük olasılıkla özel aracıyla geliyor buraya. Evet. Buradaki yol şu şekildeydi. Daha bir hafta önce yaptılar yolu. Asfalt değildi böyle. Ben motorla çakılı yoldan geliyordum. Ondan sonra buraya asfalt yaptılar. Şu karşıdaki manzarayı da bir çekmek istiyorum, bakın. Buradan daha güzel görünüyor. Tabii biraz da gün batımının etkisi olabilir. Tabii ki. Karşı taraf. Burası çok güzel. Evet. Arapça, Kürtçe. Bizim Artukluları burayı fethediyor. Evet, şu anda bu geldiğimiz yer arkadaşlar. Karşı taraftaydık. Hasankeyf Kalesi'nin olduğu yere geldik. Ve şu anda bu gördüğünüz yapının altı başka bir tapınak ama üzerine de Eyyubiler döneminde cami yapılmış ve burada zaten açıklaması var. Caminin yukarısına doğru bir çıkalım. İçeride birilerinin sesleri geliyor. Ondan sonra Artuklular buraya geliyor. Artukluların başkenti burası. 130 senelik başkent. Burada bir şehir var. Şurada bir şehir var yani. Şu an karşıda geldiğim yeri görebiliyorum çok net bir şekilde. Falan vardı orada. Şehir aşağıda kalıyor. Şu an 60 metre falan, 60-65 metrenin altındasın. Şu köprünün başı mı acaba, şuradaki çıkıntı gibi olandaki? Köprü biraz daha aşağıda kalıyor. He, diğer tarafta kalıyor. 30 metre daha aşağıda kalıyor. Buranın manzarası da harika bu arada. Yani eğer fırsatınız olursa buraya gelirsiniz. Karşıda çok güzel bir gün batımı manzarası var. Ben kalenin en üst tarafındayım. Artık aşağıyı, Hasankeyf'i tam karşımda. Çok net bir şekilde görebiliyorum. Şöyle güzel bir manzaranın eşliğinde. Artık Hasankeyf'ten gitme vakti geldi. Dilerim sizler için güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Sizler de gelin, görün, burada kalın, burayı ziyaret edin. Gerçekten çok keyifli bir yerdi. Ve hep diyorum, normalde hep bir yere bir günlük çıkıyorum ama orada o kadar güzel şeyler yaşıyorum ki bırakmak gelmiyor içimden bir zaman sonra. Yani Hasankeyf'i de tabii ki üzülerek ayrılıyorum. Çünkü burada güzel bağlar kurdum, güzel arkadaşlıklar edindim. O yüzden tabii ki baharda yine gelmeye niyet ediyorum. Sizlerden ricam bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Şu anda tek başıma Türkiye'yi geziyorum ve gezdiğim yerleri de sizlerle paylaşıyorum. Ve sizin de desteğiniz, motivasyonunuz bu süreçte bana tabii ki çok büyük destek olacak. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.